Ben Georgia'yım. Kadınım, anneyim, İtalyanım, Hristiyanım ve siz bunları benden koparamayacaksınız. Bu sert sözler İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni'ye ait. Peki 2023 yılında Afrika'da bir lider rolü yapan Rus komedyenler Vovan ve Lexus'un telefon şakasına kurban düştüğünü de biliyor muydunuz? 13 dakika boyunca Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği'ne göç konusunda Fransa'ya da Afrika politikaları ve Nijer özelinde eleştirel ifadeler kullandı. Ses kaydının yayımlanmasının ardından İtalya Başbakanlık Ofisi görüşmenin gerçek olduğunu teyit etti. Vovan ve Lexus olarak anılan Rus komedyen ikilisi geçmişte de İngiliz müzisyen Elton John'dan eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e kadar çok sayıda isme telefon şakası yapmıştı. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Akdeniz'in merkezinde yer alan, tarihi boyunca savaş ve istilalara maruz kalmış İtalya'yı ele alacağız. Güncel durumu ne? Hangi İtalyan şirketler ve Türk firmalar ortaklık kurdu? Ordu hangi ekipmanları kullanıyor? Meloni dönemi İtalya'sında neler değişti? Tüm bunlar ve bağlantılı soruların cevaplarını arayacağız. Ben Sinan Bakioğlu. Tetik emniyetini sağladıysanız başlıyoruz. Ülkede zorunlu askerlik yok. 1 Ocak 2005'ten itibaren kaldırıldı. Çünkü Avrupa Birliği yasaları bireylerin savaş durumu hariç zorunlu olarak silah altına alınmasını yasaklıyor. 1990-2004 arasında zorunlu askerlerin yanı sıra ordunun profesyonelleşmesi süreci başlatıldı. Ayrıca 1999'da yayınlanan 380 numaralı kanunla kadınlar için de askerlik yolu açıldı. İlk etapta 2000 kadın İtalyan ordusuna katıldı. Günümüzde tam zamanlı olarak İtalyan ordusunda görev yapan kadınların oranı %6. Ordunun toplam asker sayısı ise 170 bin. Bu oldukça yüksek bir oran. Orduya ekipman üreten başlıca firmalardan bahsedelim. Daha sonra ordunun yapısıyla devam edeceğiz. Gökyüzünde İtalyan ve Türk ortaklığı başlıyor. Detayları aktarayım. Bu firmalardan 2 tanesinden bahsederken Türkiye'de referans vereceğiz. Leonardo ve Piaggio. Leonardo ile başlıyoruz. Augusta Westland 139 modeli olarak bilinen helikopteri üretiyor. Aynı zamanda M346 savaş ve eğitim uçaklarının da üreticisi. Şirketin %30'dan biraz fazlası İtalyan hükümetine ait. 6 Mart 2025'te Baykar Teknoloji ile Leonardo arasında insansız teknoloji geliştirilmesiyle ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya göre iki şirket İtalya'da ortak bir girişim kuracak, İHA sistemlerinin tasarımı, üretimi, bakımı ve geliştirilmesi alanlarında işbirliği yapılacak. Ek olarak Leonardo firması Eurofighter'ların sol kanatını, kanatçığını ve arka gövdesini üretiyor. Bu şirketin konu hakkındaki bilgi birikimi gelecekte Baykar'a da yeni modellemeler konusunda destek olabilir. Piaggio ile devam edelim. 1960'a kadar havacılık ve motosiklet üretimini beraber sürdüren şirket 64'te ayrıma gitti. Ağırlıklı olarak özel jet üretimi yapılıyordu. 2018 yılında iflasını açıkladı ve kayyum atandı. 27 Aralık 2024'te şirket Baykar Teknoloji tarafından satın alındı. Piaggio aynı zamanda savaş uçağı da üretiyordu. Uçak motoru konusunda da önde gelen firmalardan. Ayrıca sivil ve askeri İHA üretimi de yapılıyordu. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda kullanılan Atak helikopterinin üretiminde de Augusta Westland A129 modelinden esinlenildi. Ayrıca gövde tasarımı kullanıldı. Fincantieri'ye geçelim. İlgili şirket sivil ve askeri gemi inşası ile ilgileniyor. 2024'te İtalya donanmasının talebi üzerine 236 milyon euroluk devriye gemisi üretimi işi de aldı. 51'e 49 Leonardo ile ortaklık kurulacak. Fiocchi Munizioni'den bahsedelim. Şirket mühimmat üretimi yapıyor. Amerikalı Smith & Wesson şirketiyle ortaklıkları da var. Beretta şirketiyle devam edelim. 1526'dan günümüze kadar hem İtalya'da hem Avrupa ülkelerinde ateşli silah ve patlayıcı satışı yaptı. Günümüzde en çok bilinen ekipmanları ise Beretta M9 ve 92 FS model tabancalardır. Son iki şirkete geçiyoruz. Intermarine ve Iveco. Intermarine 1970'te kuruldu ve yüksek hızlı tekne üretiminde uzmanlaştı. Mayın temizleme gemileri ve devriye gemileri de üretiliyor. Iveco şirketini ise tırların üstünde sık sık görüyoruz. Ancak daha kritik bir üretim kapasitesine de sahip. Dizel motorlar. Askeri araçlarda kullanılacak seviyede geliştirilen süper motorların üretimiyle ilgileniyor. Ayrıca Iveco, Fiat'la girdiği konsorsiyumda Puma adı verilen İtalyan üretimi zırhlı savaş aracını da üretiyor. Araç 2001 yılından itibaren aktif görevlerde de kullanılıyor. Son olarak Dardo model zırhlı savaş aracı da Iveco'nun üretiminde yer alan bir ekipman. Irak ve Afganistan'daki İtalyan askeri görevlerinde de kullanıldı. Ordunun yapısına geçiyoruz. Global Firepower Index'e göre 145 ordunun içinde en güçlü 10. ordu olarak listede yerini alıyor. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar İtalyan Kara Kuvvetleri, İtalyan Deniz Kuvvetleri, İtalyan Hava Kuvvetleri ve Nazilerin Mussolini'den sonra sistem dışına ittiği karabinyer milislerini size ilerleyen kısımlarda aktaracağım. Aktif personel sayısı yaklaşık 170 bin. Karabinyerleri de dahil edersek sayı yaklaşık olarak 340 bine yaklaşıyor.
Genelkurmay Başkanı Luciano Portalano, Bosna, Kosova ve Irak savaşlarında aktif görev aldı. Ayrıca 2014-2016 arasında eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ataması ile Birleşmiş Milletler Lübnan Görev Gücü Komutanlığı yaptı. 40 farklı ülkeden 10.000 askere komuta etti. Karabinier'i biraz detaylandıralım. Jandarma olarak da anlayabiliriz. İlk olarak Kral 1. Vittorio Emanuele tarafından Sardunya Adası'nın polis gücü olarak kuruldu. Karabinierler Mussolini döneminde muhalefeti baskılamak için kullanılsa da daha sonra Mussolini'nin devrilmesine sebep oldular. Bunun üstüne Nazi Almanyası birlikleri İtalya'ya girdi ve Karabinierleri dağıttı. Bir anda kurumsuz kalan Karabinierler İtalyan direniş hareketine katılıp İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmesine sebep oldular. Mussolini'nin devrilmesine giden süreçte aktif olarak yer alsalar da bu sürecin yönetim kadrosunda İtalyan komünistler başrol oynuyordu. Mussolini'nin sevgilisi Clara Petacci'nin en yakınlarının ve Mussolini'nin cesedi Piazza Loreto'daki bir benzinliğin girişine ayaklarından ters olarak asılıp halkın teşhirine sunulmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan ağır mağlubiyet ve uzun süredir devam eden kaos ortamından bunalan İtalyanlar, teşhir edilen cesetleri tükürerek öfkelerini dindirmeye çalıştı. Günümüzde İtalya'nın yurt dışı askeri görevlerinde de Karabiniyer askerlerini görüyoruz. Ordunun ülke bütçesindeki payına bakalım. 2020'de oran %1.6 iken 2021, 2022 ve 2023'te %1.5 olarak gerçekleşti. Ayrıca 2024 içinde %1.5'lik oranın korunması bekleniyor. Dünyada bütçe olarak 12. sırada. Gayri safi yurt içi hasılasına göre zirvede savaş sebebiyle %37 ile Ukrayna yer alıyor. Cezayir %8.2, Suudi Arabistan %7.1, Rusya %5.9, Umman %5.4, İsrail %5.3 ile en yüksek harcama yapan ülkeler. İtalya ise bütçesinin %1.5'ini harcıyor. Bu NATO'nun %2.5 standardının altında. Yaklaşık 170.000 aktif personel var. Bunların 100.000'i kara kuvvetlerinde görev yapıyor. 30.000 asker deniz kuvvetlerinde, 40.000 asker ise hava kuvvetlerinde görevli. Kuvvetlerin kullandıkları ekipmanlara bakalım. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. İtalyan ordusu havan topu olarak VBM Freccia ve M106 kullanıyor. Bunların ikisinde de İtalyan destekli üretim söz konusu. Ancak Amerika ve Fransız şirketlerle beraber hareket ediliyor. Çekili obüs gücü olarak Otto Melara Mod 56 ile FH-70 tercih ediliyor. İlk model %100 İtalyan üretimi. Diğer modelde ise İtalyan, Alman, İngiliz işbirliği görüyoruz. Amerikan üretimi M270A1 çok namlulu roket atar sistemi de tercih ediliyor. Ana muharebe tankı olarak Ariete'ler kullanılıyor. 200 adet mevcut. 2035'e kadar 125'inin modernize edilerek kullanımının sürdürülmesi planlanıyor. Anti-tank aracı olarak Centauro ve Centauro 2'ler görevde. Toplam 410 adet envanterde. Piyade saldırı araçlarından Dardo ve VBM Freccia göze çarpıyor. Karadan havaya savunma sistemi olarak SAMPT Skyguard Airspide ve FIM-92 Stinger'lar tercih ediliyor. Deniz kuvvetleriyle devam edelim. 2025 yılına kadar 50 geminin kızığa çekilip yerine 30 adet çoklu görev gerçekleştirebilen modellerle değiştirileceği paylaşıldı. Donanmanın modernize edilmesi çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Envanterdekilerden bahsedelim. 4 adet Todaro sınıfı taarruz denizaltı ve 4 adet Saura sınıf taarruz denizaltı görevde bulunuyor. 2 adet uçak gemisi mevcut. Bunlar Cavour ve Trieste sınıflarına ait. 2 adet Orizzonte sınıfı ve 1 adet Durand de la Pen olmak üzere toplam 3 adet destroyer var. 10 adet fırkateyn görev yapıyor. Bunların 8 tanesi Bergamini sınıfına ait. İkisi ise Maestrale sınıfından. İki modelde antidenizaltı operasyonlarında kullanılabiliyor. 4 adet yeni Bergamini ise sipariş edildi. 4 adet U-212 NFS sınıfı taarruz denizaltı da sipariş listesinde. Sinyal istihbaratı için Eletri sınıfı elektronik devreye fırkateyn tercih ediliyor. Bu İtalya'nın kendi imkanlarıyla geliştirildi. Açık deniz devriye gemilerinden de bahsedelim. İtalya Akdeniz'in ortasına yer alması sebebiyle bölgedeki hareketlilikten etkileniyor. Afrika kıtasından topraklarına gelen göç dalgasını kaynağında engellemek için bu alana ağırlık verdiler. Tandrevel, Comandanti, Sirio, Cassiope ve Angelo Cavrini modelleri tercih ediliyor. Hava kuvvetleri ile ekipman bölümümüzü tamamlayalım. Taarruz uçağı olarak Eurofighter, Tornado ve F-35'ler tercih ediliyor. F-35'lerden 95 adet sipariş verildi. İlk teslimatın 2026'da yapılması bekleniyor. Süreç 2040'a kadar devam edecek. İtalya aynı zamanda bu uçağın üreticilerinden. Eurofighter Typhoon'lara da kısa bir parantez açalım. Çok uluslu bir ortaklık yapısı var. İtalya'da üyelerinden biri. Harp sahasında ilk olarak 2011'de Libya'daki askeri müdahalede kullanıldı. İlk kullanıcılar İtalya Hava Kuvvetleri ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ydi. Erken önleme ve devriye uçağı olarak Gulfstream G550 görevde. Bu uçak Amerikan ve İsrail ortak üretimi. Beechcraft Super King'ler SIGINT amacıyla kullanılıyor. Hava devriyesi için ATR-72'lerin tercih edildiğini görüyoruz. Nakliye için Piaggio P180, Alenia C27J, Airbus A319CJ, A340 ve C130J Super Hercule'ler görülüyor.
Augusta Westland AW-101 ve Augusta Westland AW-139 arama kurtarma helikopterleri olarak kullanılıyor. Drone kapasitesinde ise MQ-9A Predator B ve Piaggio Celex P.1HH yer alıyor. Meloni döneminden bahsedelim. Kendisi milliyetçi muhafazakar görüşü temsil ediyor. 2022'de yaptığı bir konuşmada "Ben Giorgia'yım, kadınım, anneyim, İtalyanım, Hristiyanım ve siz bunları benden koparamayacaksınız" şeklinde sert bir konuşma yapmıştı. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Ordu ile yakın ilişkilere sahip. 2022'de Irak'taki İtalyan birliklerini ziyaret etti. Trump'ın ilk döneminden itibaren gevşeyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki bağı yeniden güçlendirmeye çalışıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri değil, genel olarak Batı kampı şeklinde isimlendirdiğimiz organizasyonun bir arada kalması için çabalıyor. İtalyan kamuoyu askeri harcamaların artırılmasına ve Ukrayna'ya silah gönderilmesine Fransa, Almanya ya da İngiltere'ye kıyasla daha çok fazla oranda karşı çıkıyor. 12 Mart'ta katıldığı bir sanal zirvede İtalyan askerleri Ukrayna'ya gitmeyecek dedi. Meloni İtalya'da tek başına iktidarda değil, bir koalisyon hükümeti görevde. Forza Italia ve Lig, Ukrayna kriziyle ilgili olarak farklı görüşlere sahip. Bu yüzden diyalog ve ortak kararla hareket etmek zorunda. Güçlü İtalya için güçlü ordudan yana. Ayrıca NATO'nun bütçe kuralına uymaya çalışıyor. Küresel meselelerde İtalya'nın rolünü artırmaya çalışıyor. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Avrupa'da ve özellikle İtalya'da yükselen sağ eğilimler ordu ile devlet arasındaki ilişkileri kuvvetlendiriyor. Ayrıca Başbakan Meloni'nin de milliyetçi tandanslı hareket etmesi bu durumu destekler nitelikte. Ailenin önemi vurgusu, İtalyanlık kimliği, güçlü ordu ve eski güzel günler söylemi İtalyan ordusuna verilen önemi gösteriyor. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Giorgia'yım, kadınım, anneyim, İtalyanım, Hristiyanım ve siz bunları benden koparamayacaksınız. Bu sert sözler İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni'ye ait. Peki 2023 yılında Afrika'da bir lider rolü yapan Rus komedyenler Vovan ve Lexus'un telefon şakasına kurban düştüğünü de biliyor muydunuz?